Herkese selam. eSport Times ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Ben Deniz Gündüz ve bugün yanımda sevgili Distractive var. Abi hoş geldin. Hoş buldum, merhabalar. Nasılsın? Nasıl gidiyor hayat? İyiyim, teşekkür ederim. İyi gidiyor, şükür. Sizler nasılsınız? Nasıl gidiyor izleyenler? Valla bizim için de güzel gidiyor. En son Martin'le bir röportaj yapmıştık. Onu izleyen herkese ben buradan bir daha bir teşekkür edeyim. Çok fazla beğeniye güzel yorum gelmiş. Onun dışında benim şahsi hayatım. Geçen videoda da söylemiştim. Zor bir yıldan geçiyorum böyle ama orada çok girmeye gerek yok. Saat gece 12.30'da biz şu an bu videoyu çekiyoruz. Biraz gece kaldık ama olsun. Sıkıntı yok. Bugün sosyal medyadan gelen sorulara cevap vermeye çalışacaksın. Yavaştan başlayalım mı? Başlayalım bakalım. Bakalım neler gelmiş sevgili Distractive. İlk soru Yunus'tan geliyor. Demiş ki Bonk ile planlar nasıl ilerliyor? İlerisi için neler düşünüyor? Yani şu anda biraz international olarak kurulmuş bir takımız. Bir kısım Fransa, bir oyuncumuz İsveç'ten, bir oyuncumuz Estonya'dan, ben Türkiye'den, diğer bir oyuncumuz İngiltere'den. Yani tamamıyla aslında bir international bir takımız. Avrupa'da mücadele ediyoruz. Yani şu anda planlarımız hep ileriye dönük. Şu an kadromuza sizler de tanırsınız Gambit'in eski koçu Enk, Andre ismi. Onu kattık. Yani şu an her şeyi geleceğe yönelttik. Franchise olma çabasındayız. Öyle söyleyeyim. Yani şu an her şey planladığımız gibi tıkır, güzel bir şekilde ilerliyor. Öyle söyleyeyim. Anladım. Peki şimdi dedin ya farklı ülkelerden birçok oyuncu işte koç. Herkes farklı bir yerden böyle uluslararası Evet. takımsınız. Peki abi bu takım işi iletişim zorlamıyor mu? Yani şimdi günümüze baktığımızda zaten dünyanın ortak dili İngilizce. Fikirler de aynı noktada buluştuğu takdirde yani iletişimden yana bir sıkıntımız olmuyor. Öyle söyleyeyim. Anladım. Peki şey eksikliğini çekiyor musunuz? Hani böyle sonuçta hepiniz galiba kendi bireysel ellerinizden mi oynuyorsunuz oyun yoksa bir gaming house'unuz var mı? Ya şu anda bireysel oynuyoruz. Daha öncesinde Bonk takımına geçmeden yani bu Bonk takımı kendi organizasyonumuz. Onu da söyleyeyim. Hı Hani hı. normalde bir organizasyon arayışı içerisindeyiz. Bundan önce Finals'taydık. Finals'tayken bir bootcamp yapma çabasında bulunduk ama şartlar sağlanmadı, olmadı. Yani vizeler her şey hazırlandı, tamam dendi. Tam gidilecekken gidilmeyeceğimizin haberini aldık. Yani onun için şu an herkes kendi evinden oynamaya devam ediyor. Peki o gaming house'un eksikliğini hissediyor musunuz? Ya biz bunu şu anda Polaris Ligi'nde oynuyoruz. Bunun eksikliğini biz nerede hissettik? Finale geldiğimizde Excel takımına karşı. Excel çünkü son bir ay kala Gaming House'da bootcamp yaptılar. Hı hı. Beraber antrenmanlarını orada devam ettirdiler. Yani şeye inanıyoruz hani ne kadar yakın olursak, ne kadar ortak dile sahip olursak, ne kadar duygularımızı paylaşırsak tabii ki de daha iyi olacağına inanıyoruz. Yani onun için bir eksiklik elbette yani düşündük o zaman düşündük öyle söyleyeyim. Anladım. Peki bunun için bir planınız var mı gelecekte? Yani şimdi şöyle bize gelecek organizasyona bağlı. Bu organizasyona giriş yaptığımız takdirde elbette yani istediğimiz şeylerin ilk sırasında bootcamp var diyebilirim yani. Anladım. Yani kısaca şöyle özetleyelim o zaman. Siz şu an kendi bireysel oluşumundasınız. Bunu Evet. farklı bir oluşuma taşıdığınız zaman orada bir gaming house, bir bootcamp istiyorsunuz. Evet, evet, evet. Tamamdır, Ya süper. bu her oyuncunun hayalidir öyle söyleyeyim. Yani evet benim bile hayalim mesela yani böyle 5 Evet. arkadaş bir evde oyun oynayalım. Ne güzel abi. Ben hiç böyle yetenek sahibi bir insan değilim böyle oyunlar konusunda. Sadece seviyorum öyle. Bireysel kendi haline takılıyorum. Ona rağmen ben bile istiyorum yani. Size hayal bile edemiyorum o yüzden. Geçtim ikinci soruya. Günay demiş ki Eternal Fire döneminde başarı neden sağlanamadı? Takımda neler eksikti? O dönemde ve daha sonrasında neden takım Valorant sahnesinden çekildi? Yani şimdi bu soru biraz aslında etik kaçmayacak. Neden etik kaçmayacak? Şimdi o dönemde organizasyon tarafından bize sağlanan durumlar uygun değildi. Bu uygun değildi ibaresi nedir? Biz daha ilk kadro oluşumuna giderken kadroyu biz 2 kişi kurduk. Yiğit, YT ve ben yani ikimiz kurduk. Biz başta kadronun oluşumunu çok farklı yaptık. Çok farklı oyuncular istedik. Çok farklı kişilere teklifler götürmek istedik. Lakin verilen bir bütçe vardı. Yani ve bu bütçe doğrultusunda hareket etmemiz gerekiyordu. Bunun neticesinde yani elimizdekiyle ne yapabiliriz diye düşündük. O kadroyu kurduk. Yine bile Eternal Fire'da bootcamp istedik. Hı Öyle hı. söyleyeyim. Bootcamp istedik. O zaman çünkü biliyorsunuz CSGO takımı başarıdan başarıya atlıyordu. Şu anda da umarım öyledir. Bilmiyorum. Biz de dedik yani onların evinde bir bootcamp biz de yapabilir miyiz? Bize bu ortam sağlanmadı. İstenilen ekipman desteğidir. İşte bilgisayarımız eksikti bir oyuncumuzun bir takımda. İhtiyacı giderilmedi. Yani şöyle söyleyeyim. Oynadığımız o tier seviyesinde bizim oyuncumuz şu anda normalde bütün oyuncular 240 Hz monitörler kullanırken o oyuncumuz 144 Hz söyleyişimle 100 FPS diyeyim. Bir bilgisayara sahipti ve yani düşüktü yani öyle söyleyeyim. Bunun neticesinde benim şahsi görüşüm bir başarı sağlayamadık. Çalışma prensibimiz olarak çok eksiklerimiz vardı. Çünkü oyunu ikinci bir perdeye almıştık. Çünkü iki oyuncumuz üniversite okuyordu ve yani okullarına daha çok önem veriyorlardı. Bundan dolayı bir başarı sağlanmadı. Eternal Fire'ın Valorant sahnesinden çekilmesinin sebebi de şudur. Yani Valorant'a dair bir bütçeleri yoktu.
Bu yüzden de çekildiler. Tamamen o zaman CSGO'ya odaklandılar diyebiliriz ondan sonra. Evet, evet, evet. Anladım. Peki abi monitör mevzusu açılmışken onu da biraz sorayım. Mesela benim monitörüm 60 Hz, tamam mı? Ben hiç böyle Tamam. 144 Hz kullanmadım ama ne fark var? Şimdi ne fark var? Şöyle söyleyeyim. Ben Valorant'a ilk başladığımda benim de 144 Hz monitörüm vardı. O zamanlar işte ilk Digital Athletics maceram başladı. Oradan işte İstanbul Wildcats'e geçtik ettik. Yani bir yerden sonra yetmediğini anlıyorsun. Nasıl Hı. yetmiyor? Tuttuğun angle'ı tutamıyorsun. Çünkü adam seni çıkıyor, senden önce seni gördüğü için seni vuruyor. Yani bu ne yapıyor? Senin performansında düşüş yaratıyor. Bu sefer ister istemez psikolojik olarak da etkilenmeye başlıyorsun. Çünkü kafanda şey kuruyorsun. Ulan adam diyorsun 240 Hz ile oynuyor. Ben 144 Hz ile oynuyorum. Nasıl vurayım ki? Moduna sokuyorsun kendini. Bunun neticesinde performans düşüşü yaşıyorsun. Ve yani kötü etkiliyor oyuncuları. Öyle söyleyeyim. Anladım. Ekipman önemli yani. Mesela dediğin gibi Önemli. benimki 60 Hz, ben kimseyi vuramıyorum zaten, o yüzden mi? Önemli. Evet, önemli. Yani bir arabanın nasıl hızı şeyine bağlıysa arabanın modeli olsun, işte motoru olsun, bilgisayardaki oyuncunun da performansı, bilgisayarı, monitörü, ekipmanı ne kadar iyiyse ona göre performans artışı sağlanıyor. Anladım, tamamdır. Daha bunun hakkında tavsiyeler isteyeceğim bu arada. Ama ondan önce sevgili Onur'un sorusuna geleyim. Avrupa'da Türk takımlarıyla karşılaşınca nasıl hissediyor? Ya şimdi bazen şöyle bir hissiyat oluşuyor kafamda. Bu daha doğrusu ilk zamanlarımda oluştu. Bundan bir 6-7 ay öncesi. Hani Türk takımları geliyordu. Şey diyordum. Sen diyordum daha iyisin bunlardan. Sen Avrupa'da oynuyorsun. Onlar Türkiye'de oynuyor. Bu şekilde bir kendimi psikolojiye sokuyordum. Yani farklı bir deneyim. Hani ne bileyim, ister istemez kendini daha iyi görüyorsun. Kendini acaba daha mı iyi oynadığını düşünüyorsun diyeyim. Nasıl diyeyim yani bilmiyorum ama hani biraz insanda ego oluşturuyor. Yalan söylemeye gerek yok. Peki şey oluyor mu böyle onlara karşı oynayınca? Abi işte Türk takımına karşı oynuyorum, daha dikkatli oynayayım, onlardan daha iyi olduğumu göstereyim mentalitesi oluşuyor mu sende? Ya bunu ilk 1-2 ay içerisinde yapıyordum. Ama ondan sonra ya yani şöyle söyleyeyim, çok üzülerek söylüyorum bunu da. Türkiye'de genelde top diğer takımlar var. Onlar tamam. Yani bir Prag anlayışını, hani antrenman maçı anlayışını sindirmişler, anlamışlar. Ama çoğu Türk takımına karşı oynarken yani şey diyorsun. Ya tamam, hadi bunu da mı yapıyorsun gerçekten? Hani yeter artık gibi modda sokuyorsun kendini yani. O Anladım. yüzden bazı maçlarda dikkat etsem de bazılarında etmiyorum. Öyle söyleyeyim. Anladım. Peki bu Türk takımlarındaki antrenman eksikliği neyden kaynaklanıyor veya buradaki bilinçsizlik neyden kaynaklanıyor sence? Ya bu bilinçsizlik, ben her zaman söylüyorum. Türklerin kendi içinde bir garip bir egosu var. Yani bir de şey mentalitesi var Türklerde. Ne kadar çok adam vuruyorsan o kadar iyi olduğunu düşünüyor insanlar. Bunun neticesinde yapılan overpickler, işte o satılan roundlar, hani official maçlarda öyle söyleyeyim. Yani bunların hep sebebi bu. Hem tecrübesizlik hem koçların eksikliği diyeyim. Oyuncuların düzgün, sağlıklı bir mentaliteye sahip olmayışları. Yani bence sebebi bu. Anladım. O bu arada mentalite açılmışken de psikolojiden bahsettik ya. Mark'in röportaj yaptığımız zaman o şey demişti. Takıma biz bir psikolog aldık. Türkiye'nin önde gelen spor psikologlarına bir tanesiyle anlaştık demişti. Bence bu çok değerli bir hamleydi. Sen bu hamleyi mesela nasıl buluyorsun? Bence çok doğru ve yerinde bir hamle. Neden diye soracak olursanız, yani şu an zaten Türkiye'de günümüz şartlarında insanların psikolojisi yani ister istemez biraz bozuk. Hı hı. Bunun neticesinde oyun oynarken aile taraflarından, yani şimdi şöyle, benim ailem mesela beni hiçbir zaman desteklemiyordu e-sportta. Bu bende ne yaratıyordu? Her zaman bir psikolojik baskı. Hı hı. Bu psikolojik baskıyı nasıl yenebilirsin? Ya bir destek alabilirsin ya bir ne bileyim hani çok iyi hobilerin vardır. Bunlar sayesinde onu silip atabiliyorsundur kafandan. Yani bu yüzden bence çok doğru bir karar, çok doğru bir adım. Ben yani tebrik ediyorum kendilerini. Ben de aynı şekilde tebrik etmiştim. Umarım devam eder bu güzel hamleler diyelim ve Haygun'un sorusuna gelelim. Demiş ki oyun içinde kriz anlarında oynarken bir planı var mı? Güzel bir şeyler mi deniyorsun? Diğer profesyonellere önerin ne olur? Yani şöyle söyleyeyim. Bizim şu anda Bonk takımıyla oynadığımız oyunda basit sabit kurallar var. Hı hı. Yani heyecanlandıysan, stresli bir andaysan veya ne bileyim 3'e 3 kalıyorsun mesela. Hani bu zamanlarda bizim hep hani briefing, hani nefes al, sakinleş. 2 saniye süren var. Her zaman bunu söyleriz. O 2 saniye içinde kendini sakinleştirebilirsen doğru hamleyi yaparsın. Kuralımız bu. Yani ben de bu tip kriz anlarında, o stres anlarında işte derin nefes almaya çalışıyorum. Kendimi sakinleştirmeye çalışıyorum. Gelişi güzel bir şeyler mi deniyorsun sorusuna da cevap vermiş olayım. Yani benim şu an mentalitem şu şekilde. Bir pozisyona girmeden önce o pozisyonda nelerle karşılaşabileceğimi kafamda kurup o pozisyona kendimi öyle sokuyorum. Hı hı. Yani aslında gelişi güzel bir durum mu? Değil. Yani profesyonel bir oyuncu için o vision dedikleri, yani görüş, o görüş şeyini, mentalitesini kullanmayı herkese de öneririm. Yani bir yere girmeden, bir pozisyonu almadan o gelebilecek hamleleri tahmin etmek her zaman size kazandıracaktır. Önerim de budur. Güzel bir öneri oldu.
Peki böyle şey anında birebir bir clutch'a kaldın mesela. O anda ne bileyim dünya şampiyonası finalinde oynuyorsun. Ya artık burada gelişigüzel bir şeyler denemek gerekmez mi mesela? Anladın mı? O heyecanla, o stres, o baskıyla belki. Ya şimdi şöyle bir örnek vereyim. İlk Finals takımıyla official maçımdı. Excel'e karşı oynuyorduk Polaris Ligi'nde. 1 vs 4 kaldım onlara karşı. Bombayı kuruyorum. Dedim ki ben dedim bu bombayı kurarsam dedim ben bu round'u alacağım. Nasıl alacağım? Dedim pikleyeceksin dedim. 2 kişiyi vuracaksın. Ondan sonra dedim hani gelişigüzel smoke'larınla bir şey yapabilirsen. Hani yine aslında şeyi kullanıyorum. Vision mentalitesini kullanıyorum hani. Çünkü yapacağın hamleyi belirleyeceksin ki o hamleyi yaparken hata yapmayasın yani. Doğru. Yani riski en düşüğe düşürmen gerekiyor. En düşük hale getirmen gerekiyor. Öyle söyleyeyim. Anladım. Peki burada şimdi profesyonellere işte önerileri verdik. Biraz da dedim yani genç oyunculara veya profesyonel olmak isteyenlere önerilerde bulundum. Abi neler önerirsin böyle ne bileyim altında belki gümüşte oynayan oyunculara, e-sporcu olmak isteyenlere? Ya şimdi şöyle, öncelikle altın ve gümüşte oynayan oyunculara yani söyleyeceğim tek bir şey var. Çokça zaman ayırmaları gerekiyor. Yani burada hani şey değil. Hani günde açayım 2 saat oyun oynayayım. Hani tabii bunu ben kendini geliştirmek isteyenlere söylüyorum. Hani 2 saat oyun oynayayım, işte iyi olayım gibi bir düşünce yok. Neden yok? Kendimden örnek verecek olursam ben yani 10-12 yaşımdan beridir oyun oynuyorum. Hem CS olsun, şey olsun, FPS oyunu olsun, MMORPG olsun. Yani bir oyunu oynuyorsan aynı bir işi nasıl yaparken ona kendini vermen gerekiyorsa bu oyunu da oynarken kendini vereceksin. Zamanını, vaktini buna ayıracaksın yani. Kitaba vakit ayrılın hani şey olmaz. Kitap için nasıl denir? Hani kitaba vakit ayırın derler ya. Hı Hani o hı. boşluğu aramayın derler. Vakit ayırın. Yani bu oyuna da vakit ayıracaksınız. Bu kadar basit. E-sporcu olmak isteyenler için de yani her zaman söylemişimdir. Öncelikle ufaksa eğer bu kişiler gerçekten kendilerinden büyük e-spor sektöründe hani bir işler başarmış, bir işler yapıyor olan insanlara saygı duyacaklar. Bu çok önemli bir kriter. Neden? Çünkü bu insanlara saygı duyup o insanlarla yakın olmanız size ekstra katkı sağlar. Onun Network. haricinde Çok özür dilerim evet, değil mi? evet. Aynen network. Evet yani o network ağını kurmanı sağlar. Onun haricinde yine dediğim gibi günde yani bir 8 saat minimum bence. 8 hadi 6 olsun 6 ile 8 saat muhakkak oynamaları gerekiyor bu oyunu. Ranked olsun işte deathmatch olsun. Onun haricinde kullanılan işte birkaç program var eğim geliştirmek için onları yani bunları oynamaları bütün turnuva maçlarını yani top tier'da oynanan bütün turnuva maçlarını izlemelerini tavsiye ederim. Benim mesela zaman zaman yaptığım yani antrenman maçlarında olmasa da turnuva maçlarından sonra oturup kendi VOD'umu yani kendi oynadığım oyunu kayıt alırım her zaman ve onu oturup izlerim. Nerede ne hata yaptım, bir dahakine ne yapmamalıyım. Yani bunlar benim için çok önemli şeyler ve bunları tavsiye ederim bu genç oyunculara. Kendilerini çok daha iyi geliştireceklerdir umarım yani. Umarım. Peki şunu da sormak istiyorum. Yani o seviye daha böyle düşük seviyelerde oynayan oyuncuların e-sporculuk hedefleri oluyor ya. Bunlar gerçekçi hedefler mi sence? İşte bazıları mesela okullarından ödün vererek işini buna ayırıyor ama hala düşük ranklarda geziyor. Bunu yapmalılar mı? Devam etmeliler mi? Yoksa abi artık olmuyor be demeleri lazım mı? Yani şimdi şöyle, öncelikle yetenek olacak. Hı hı. Yani bir insanın bir A kişisinin bu oyunda bir yeteneği yoksa o adam isterse sabah oynasın, isterse akşam oynasın. Yani bir verim alamayacaktır. Neden? Yani bu yetenek bu adamda yok. Hani ve sen o yeteneğin sende olmadığını biliyorsan sen bunun için ne okulundan ödün verebilirsin, ne oyunundan ödün verebilirsin. Hani hiçbir şeyinden ödün veremezsin. Neden? Şimdi ben mesela yine kendimden bir örnek vereyim. Ben kendim ta CS 1.6 oynarken abiler vardı. Abilerimle oynuyordum. Bana hep şey derlerdi. Hani keşke İstanbul'da yaşasan. İstanbul'da yaşasaydın sana takım bulabilirdik. Onu yapabilirdik, bunu yapabilirdik. Hani bana bunu aşılayan birileri vardı. Neden? Çünkü adam bendeki o potansiyeli görebiliyordu. Şimdi adam bende o potansiyeli görmese bana der mi? Sen İstanbul'da olsan sana takım bulabiliriz. Bu da şimdi aynı kapıya çıkıyor. Yani bir yetenek yoksa okulunuzdan asla ödün vermeyin. Öyle söyleyeyim. Bence çok yerinde bir tavsiye oldu. Diyeyim ve Evet. geçeyim beşinci sorumuza. Mert sormuş. Ben bu soruyu tam anlamadım ama yine de alayım dedim. Belki hani sen biliyorsundur. Kazandığınız turnuva parasını alabildiniz mi diye bir sorusu var. Ya bu soru sanırım TESFED'in düzenlemiş olduğu Ankara'da bir turnuva vardı. Ödenecek olan miktar verilen tarihte ödenmedi. Biz bunun için birkaç tweet attık. Neticesinde parayı aldık. Yani ödediler öyle söyleyeyim. Yani şu anda alamadığımız bir turnuva parası yok. Anladım, o zaman herhangi bir sıkıntı da yok. Evet, evet. Şimdi gelelim altıncı soruya. Altıncı soruyu sevgili Big Man Hakan abi sormuş. Yani biraz Yakışıklı. abi neye borçlu yakışıklı gerçekten? Allah'ın takdiri diyelim. Öyle mi diyelim? Başka bir sırrımız yok. Anladım.
Bu troll soruyu da sormak istedim. Ve geldim son soruya. Tuna demiş ki Avrupa macerasında ismini duyurmak için nelere dikkat edecek? Yani Avrupa biraz gerçekten Türkiye'den farklı. Neden farklı? Gerçekten de kaç adam vurdun, işte kaç tane bomba çözdün, nereye smoke attın. Yani bunlar hep ikinci planda. Neden ikinci planda? Öncelikle mentalitene bakıyorlar. Yani yapılan antrenman maçlarındaki mentaliten olsun, oynadığın takımdaki o iletişimin olsun. Bunlar Avrupa tarafında daha önemli. Yani tabii ki bu söylediğim şey Türkiye'de tier alt sınıflar için söylüyorum. Yani bunun neticesinde ben şu anda Avrupa'da kendi ismimi duyurmak için kendi özverimi geliştirmeye çalışıyorum. İngilizcemi geliştirmeye çalışıyorum. Oyun esnasında kurduğum iletişimi geliştirmeye çalışıyorum. Yani şu an sadece dediğim gibi iletişim, bireysel oyun her zaman ikinci planda. Her zaman takım oyuncusu olmaya çalışıyorum. Aslında güzel şeyler çünkü dedin ya hani takım oyuncusu olmak. Bence bu çok değerli bir kriter ve hani kendini bu yönde geliştirmen de son derece güzel bana soracak olursa. O yüzden yani umarım güzel şeyler olur ya. Umarım bakalım. Valla sorular bu şekilde sosyal medyadan gelen. Bonk taraftarlarına söylemek istediğin bir şeyler var mı son olarak? Yani şu anda Bonk taraftarlarına söylemek istediğim bizi desteklesinler. Biz her zaman en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Şu anda hani biliyorum Bonk taraftarları olarak Türk'ü de var, Fransız'ı da var, İsveçlisi de var. Yani şu an dört bir yandan bizi destekleyenler var biliyorum. Yani sadece bize güvensinler. Bizi izlerken maçlarda hiçbir zaman o Twitch chatlerinde yaşadığımız o toksikleşmeleri yaşatmasınlar kimseye. Çünkü birkaç tatsız olaya şahit oldum son maçımızdan. Biraz ırkçılık yapılmış. Türklere karşı öyle bir söylemler aldım. Bu ırkçılık kesinlikle olmasın. Yani herkese söylüyorum bunu. Herkesin taraftarına. Yani umarım biz de bizlere güvendikleri şeyi onlara veririz. Dediğim gibi her şeyin iyisini yapmaya çalışıyoruz. Umarım yapacağız. Valla umarım her şey gönlünüzce olur diyelim. İnşallah. Ve teşekkür edeyim. Geldiğin soruları cevaplandırdın. İçin bir kere daha bu bölümde burada sonuna geldik. Röportajlar kaldığı yerden devam edecek diyelim. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz.